Bir yer düşünün, gitmek için cesaret ister. Dünyada üretilen elmasların %20'sini karşılayan yerden bahsedeceğiz. Sovyet döneminden kalma eski evlerin, müzelerin ve tiyatroların hala ayakta olduğu fakat havanın buz gibi olduğu, yani normal bir kış havası değil. Şöyle ki hayatta kalabilmek için her zamankinden daha fazla çaba göstermeniz gereken bir yer. Siz böyle bir yerde yaşasaydınız ne yapardınız? İşte tam bu noktada dünya üzerinde Yakut adında bir bölge var ve Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunuyor. Yakutsk veya başka bir adıyla Saka Cumhuriyeti, Rusya'yı oluşturan özel cumhuriyetlerden sadece bir tanesi bu cumhuriyet. 3 milyon kilometrekareyi aşkın devasa bir yüz ölçümüne sahip ve bu anlamda dünyadaki adını bildiğiniz çoğu ülkeden daha geniş bir alana sahiptirler. Yakutsk ayrıca sürekli permafrostta bulunan dünyadaki en büyük şehirdir ve karayoluyla ulaşılamayan dünyadaki en büyük şehirlerden biridir. Yakutsk sanki Güneş sisteminin içinde yer almıyormuşçasına soğuk bir şehir. Oradaki iklim şartları bir hayli zorlayıcı olduğundan bu devasa alanda sadece 980 bin kadar insanın aktif yaşam sürdüğü söyleniyor. Bu nüfusun yaklaşık yarısını Yakutlar, diğer kısmını ise Ruslar ve diğer azınlık gruplar oluşturuyor. Yakutku dünyanın en soğuk şehri olarak kabul ediliyor. Orada sıcaklıklar özellikle kış aylarında insanlar -71 derecelere kadar dondurucu bir havanın içerisinde yaşamak durumunda kalıyorlar. Soğuğa karşı giyilen kıyafetler insanları bir ölçüde koruyor olsa bile soğuğun ne kadar fazla olduğunu şehrin her yerinde görebiliyorsunuz. Evler, trafik lambaları, kaldırımlar, şehirde neredeyse buz tutmamış bir şey görmeniz mümkün değil. Buna bazen ve kısmi olarak insanlar da dahil. Çoğu zaman sisten göz gözü görmüyor. Pek çok teknolojik alet orada çalışmıyor. Su boruları donuyor ve elektriklerde sık sık kesilmeler yaşanıyor. Araçların egzozları donuyor ve insanlar modern hayatın faydalarından minimal ölçüde faydalanabiliyorlar. Dış dünyadaki insanlar Rusya denince sadece Moskova'yı ve Saint Petersburg gibi yerleri anımsıyorlar ve çoğunlukla bu iki bölgeye ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Saka Cumhuriyeti yani Yakut gibi Sibirya bölgelerini sadece başka ülkelerde yaşayanlar değil, Rusya içerisindeki halkın çoğunluğu bile ziyaret etmiyorlar. İnsanların orada temel ısınma kaynağı odun sobasıdır ve yılın neredeyse 9 ayı sürekli olarak yanar ve asla söndürülmez ısınmak Yakutuk'ta yemek bulmaktan daha önemlidir. Şayet vücut ısınız belli bir sıcaklığın altına düşerse ciddi hastalıklar geçirebilir ve hayatınızı kaybedebilirsiniz. 2008'de Sibirya'daki bir mağarada küçük bir kıza ait parmak kemiği bulunmuştur. Yapılan analizlerde kız çocuğunun 80 bin yıl önce yaşadığı ortaya çıkmıştır. İşin asıl ilginç yanı ise DNA analizinde Neandertallerden ve modern insanlardan farklı Denisova insanı olduğu açıklanmıştır. Bunun yanı sıra ebeveynler bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için çocuklarını dondurucu suya sokmaktadır. Her türlü elektronik cihaz dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta dışarıda bir veya birkaç dakikada donmaktadır. Isıtmalı garajı olmayanların arabaları ya yaza kadar donmuş durumda bekletilmektedir ya da özel tekniklerle çalıştırılmaktadır. Yakutsk'ta gözlük takamazsınız çünkü -50 derece soğuklarda gözlüğün metali veya plastiğin derinize yapışma ihtimali çok yüksektir. Donuk toprak soğuğu sakladığı için fosil açısından oldukça zengindir. Bu da hayal edilemeyecek büyüklükte metan gazını da muhafaza ettiği anlamına gelmektedir. Özetlemek gerekirse Yakutsk şehri ve çevresi insanlığın 1/3'ünü yok edebilecek güce sahip bir bombanın üzerinde yaşamaktadır. Yakutsk ikliminin yanı sıra yeraltı kaynakları bakımından da dünyada özel bir yere sahiptir. Dünya pırlanta rezervlerinin %20'si burada bulunurken altın, elmas, yakut ve gümüş gibi değerli diğer madenlere de sahiptir. Diğer kıymetli madenler açısından da oldukça zengindir. Periyodik tablodaki tüm elementler işte bu zengin topraklarda barınmaktadır. Efsaneye göre yaratılış tanrısı dünyaya doğal kaynakları yaymak için gezerken Yakutsk'a geldiğinde soğuktan elleri donmuş ve elindeki bütün elementleri buraya düşürmüştür.
İnsanlar Yakut'ta market ve pazar işlerini soğuk havadan ötürü kendiliğinden donmuş ürünlerden tedarik ediyorlar. Bunların başındaysa balık pazarları geliyor. Zira oradaki iklim tarım ve sebze yetiştiriciliği için uygun olmadığından Yakutski insanları ağırlıklı olarak donmuş göllerden tuttukları balıkları tüketirler. Pazarlardan aldıkları donmuş bir balığı eve getirip keskin bıçaklarıyla pullarından ayırıyorlar. Yakut'ta yaşayıp balığı bu şekilde yemeyi reddeden kimse yok. İnsanların damak tadı buna alışmış durumda ve donmuş balığı çiğ şekilde tüketmek onların milli yemeği haline gelmiş. Balığı çiğ şekilde dilimleyerek tüketmenin son derece faydalı ve lezzetli olduğunu, aynı zamanda sağlık için onları soğuktan koruduğunu söylüyorlar. Bölgede ısınmak ve yemek bulmak kadar önemli olan başka bir konu daha var ki o da içme suyu problemidir. Yakutan'da su arıtma tesisleri veya hazır içme suyu satan işletmeler bulunmuyor. Bu nedenle temiz içme suyu tedarik edebilmek gerçekten çok önemlidir. Çünkü uzun kış ayları boyunca evlerden temiz suya uzanan borular donuyor ve hatlar kesiliyor. İnsanlar su ihtiyaçları için temiz suyun olduğu nehirlere giderler ve buz kütlelerini evlerine getirip stok yaparlar. Tabii buz kütleleri nehirde hazır halde bulunmuyor. Buzları nehirden koparabilmek ayrıca bir güç ve emek gerektiriyor. İnsanlar kesici motorla, aletlerle, zıpkınlarla ve baltalarla buz tabakalarını keser. Kütleler halinde çıkartırlar. Bu tek kişinin yapabileceği bir iş değildir. Bu nedenle Yakutistan halkı hayatta kalabilmek için birlik olma zorundadır. Tüm işlemler bittikten sonra ise buz kütleleri traktörlere taşınır ve evlere dağıtılır. Evlerine getirdikleri buz kütlelerini ise suları azaldıkça temiz suyun olduğu varillerin içine atarlar. Bıçaklarla buz kütlerini parçalarlar. Böylece buz daha hızlı erir ve suya dönüşür. Var içindeki buz kütle seyredinde ise o suyu el ve yüz yıkamak ve hatta içmek gibi ihtiyaçlar için kullanırlar. Kısacası Yakutska yaşarsanız veya bir ailenin evine misafir olursanız musluklardan su akmasını beklemeyin. Elinize bir tas kapın ve evin belli bir köşesinde bulunan temiz su varillerinden ihtiyacınız kadar suya alıp kullanın. Kar yağdığı zaman bir parça beyaz olan sokaklar karşısında hemen okul tatili olur, değil mi? Değil. Yakutsk kentinde çocukların kar tatili yapması zaten mümkün değil. Yapmaya kalksalar okula gidemezler kış boyu. Onların tatili ancak hava soğukluğu eksi derecenin altına inerse mümkün oluyor. Burada aracınız arıza yapar ve bir de telefonunuz çekmezse yarım saat içinde ölebilirsiniz. Ülkede bulunan samur, kutup tilkisi, sincap, tilki ve nadir balık çeşitleri. Avcılar ile maceraperestleri kendine çeker. Bu avcılar sayesinde üretilen kaliteli kürklerin ve balıkların şöhreti bütün dünyada meşhurdur. Ülkede at eti ve sütü de tüketiliyor. Yakutlar 13. yüzyıllarda Moğol kökenli Buryatların akınlarından sonra Sibirya'nın Baykal Gölü bölgesinden kuzeye göçen ve Türkçe konuşan insanların torunlarıdır. İstanbul, Yakutsk arası uçakla 700 dakika sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize almak zorundadır. Yakutlar, Sahalar. Orta Asya'nın binlerce kilometre kuzeydoğusundaki bu topraklara 100 yıllar önce yerleşmişlerdir. Sahaların Moğolca, Tunguzca ve 2 yıldır birlikte yaşadıkları Rusların etkisiyle dilleri diğer Türk lehçelerinden çok uzaklaşmıştır. İslam öncesi Türk topluluklarının yaygın dini şamanizm inancı Yakutistan'da yaygındır. Yakutça, Türkiye Türkçesi arasında benzer ve tamamen aynı atasözleri var. Bunlardan biri bil balık, bahıttan sıtıyar, yani balık baştan kokar. İşte Yakutça ve Türkiye Türkçesi arasındaki bazı benzerlikler. Dünyanın en soğuk bölgelerinden Yakutistan'da turistleri cazip gelen en önemli turizm aktivitesi Soğuk Kutup Turu'dur. Özerk Cumhuriyet'te kutup turu kapsamında geyik yetiştiricilerini ziyaret etmek, geyik kızaklarına binme ve buzda balık tutma deneyimi turistlere sunulur. Yaz mevsiminde ise turizm çeşitli ekolojik turları kapsar. Öte yandan bölgede
Turistler için en popüler aktivitelerden biri de elmas başkenti olarak bilinen Mirni şehrine yapılan yolculuktur. Uzaydan dahi görülebilen maden yatağı yılın her mevsiminde turist çeker. Yakutsk gidip görmesi biraz cesaret isteyen bir şehir, kabul ediyoruz. Özellikle de tropik iklim aşığı gezginlerimiz için şehrin fotoğraflarına bakmak bile üşümelerine sebep olabilir. Ancak böyle sıra dışı bir deneyim de içinizdeki keşif ateşini yakmaya yetebilir ve bu da sizi yollara düşürebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.